Merhaba. Bu hafta daha önce de okudum. Tekrar tekrar okunması gerektiğini düşündüm. Bitirdikten sonra da zihnimin bir köşesinde sürekli dönmeye devam eden bir kitap konuşacağım. Rasim Özdenören'in Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeleri. Kitap 1985'te ilk kez basılmış ama şu an elimde 33. baskısı var. 33 baskı. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Bu bir kitabın onlarca yıl boyunca her nesil tarafından yeniden keşfedildiğinin işareti. Ve bence bu keşfedilişin nedeni çok basit. Kitap yazdığı dönemden bu yana hiç güncelliğini yitirmedi. Hatta gündelik hayatımıza bakınca içindeki meseleler daha da önemli bir hale aldı. Okurken birçok satırın altını çizdiğimi fark ettim. Kitabı bırakıp üzerine düşündüğüm anlar oldu. Özellikle Batı zihniyetinin bize fark ettirmeden nasıl sızdığını anlatan bölümleri daha dikkatli okudum. Önce yazarın hayatına kısaca bakalım. Rasim Özdenören 1940 yılında Kahramanmaraş'ta doğmuş. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirmiş. Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalışmış. 1970-1971 yıllarında araştırma amacıyla Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde bulunmuş. Ama asıl kimliğini tanımlayan şey Yedi Güzel Adam diye bilinen Maraşlı edebiyat topluluğunda bulunması. Bu arada dizisini de öneririm. Üniversite yıllarında izlemiştim. Bu kitabı da ilk o zamanlar okumuştum. Öykü ve deneme alanında Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri olan Rasim Özdenören 2022 yılında hayatını kaybetti. Kitabı açtığınızda sizi karşılayan ilk şey bir panoramadır. Hem de oldukça sarsıcı bir panorama. Yazar dünyanın mevcut nüfusunun 10 katını besleyecek kapasitede üretim yapıldığını ama aynı yeryüzünde milyonlarca insanın açlıkla boğuştuğunu hatırlatıyor. Sonra Kaliforniya'daki portakal örneğini veriyor. Piyasa dengesi bozulmasın diye tonlarca portakal denize dökülüyor. Ama o portakalları toplayan işçi açlıktan kıvranıyor. Bir de Afrika'daki şu fotoğraf var. Açlıktan kemikleri çıkmış bir bebeği fotoğraflayan gazetecinin uluslararası ödüller alması. O fotoğraftaki bebeğin ise kendi kaderine terk edilmesi. Bu tablolara baktığınızda çoğumuz ne diyoruz? Sistemde bir arıza var. Ya da gelir dağılımı adaletsiz. Düzeltilmeli diyoruz. Bunu çözülebilir, geçici bir aksaklık olarak görüyoruz. Ama yazar böyle düşünmüyor. Ona göre bu çelişkiler bir arızanın değil, o sistemin doğasının sonucu. Batı'nın materyalist ve faydacı kafa yapısının ürettiği sonuçlar bunlar. Sistem bozuk çalışmıyor. Tam tersine bu sonuçları üretmek üzere çalışıyor. Bu tespit kitabın en derin tespitlerinden biri. Yazar sorunları çözmek için başvurduğumuz her çözüm yolunun da aynı kafa yapısından beslendiğini söylüyor. Yani hem hastalık hem de sunulan ilaç aynı zihniyetten geliyor. Bu okurken sizi biraz rahatsız eden, durup düşündüren bir düşünce. Ve bu rahatsızlık hissi bence tam da istenen şey. Kitap sizi konforlu bırakmak için yazılmamış. Bundan sonra Rasim Özdenören o materyalist kafa yapısının insanı nasıl bir nesneyi dönüştürdüğünü anlatmaya başlıyor. Moda endüstrisi ve mankenlik meselesi bu bağlamda çok yerinde bir örnek. Kağıt üzerinde bireysel özgürlük yazıyor. Reklamlarda kendin ol deniyor ama pratikte insan sadece üzerine kumaş sergilenen bir vitrin eşyasına indirgeniyor. Bunun da ötesinde yazarın genetik deneylerle ilgili anlattıkları beni gerçekten rahatsız etti. Sırf insanların farklılık hissini tatmin etmek için laboratuvarda tüysüz köpekler, kulaksız hayvanlar üretiliyor. Bu canlılar acı çekiyor ve tek nedeni meta haline getirilmiş insanın o bitmez, tükenmez iştahını beslemek. Büyük resme baktığınızda bu tablo Batı bireyselciliğinin altında gizlenen derin bir yabancılaşmanın yüzü gibi duruyor. Kitap bu yabancılaşmayı Allen Ginsberg'in Amerika şiiriyle de destekliyor. Ginsberg'in şiirinde bir imge var. Saatte 1400 mil hızla giden edebiyat. Hız var, teknoloji var, araç var ama ortada durup sindirilen bir anlam yok. Modern insanın kendi elleriyle inşa ettiği teknoloji onu özgürleştirmek bir yana gitgide daha yalnız ve anlamsız bir köleliğe sürüklüyor. Bu tespiti bugün yani sosyal medyanın tam orta yerinde yaşarken okumak çok daha anlamlı geliyor. Telefona bakıyorsunuz, yüzlerce içerik geçiyor. Sonunda hiçbir şey kalmıyor aklınızda. Bence Ginsberg'in yazdığı şiir bizim günlük rutinimiz. Bu bağlamda yazarın bilim eleştirisi de oldukça ilgi çekici. Modern zihniyetin dini dogmalarla savaştığını iddia ederken bilimi kendisi için yeni bir dogmaya, tartışılmaz bir tabuya dönüştürdüğünü söylüyor yazar. Uzmanlaşma adı altında insanlar büyük resim görme yeteneklerini kaybediyor. Kendi alanının dışında hiçbir şey göremeyen, bütünsel anlamı kaçıran bireyler ortaya çıkıyor.
Yazar bunu böcekleşmek diye tanımlıyor. Sert bir kelime evet ama düşünce o kadar da haksız değil. Kitabın orta bölümlerinde kavramların içinin nasıl boşaltıldığı meselesine geçiyor yazar. Ve bu bölüm bence kitabın en önemli kısımlarından biri. Demokrasi, hürriyet, barış gibi kelimelerin herkesin kullandığı ama herkesin farklı şeyle anladığı bir şifreye dönüştüğünü söylüyor. Verdiği parola örneği bu konuyu çok güzel özetliyor. Biri anka diyor ve kuşu kastediyor. Diğeri de anka diyor ama zümrüdü kastediyor. Kelimeler aynı, anlamlar bambaşka. Ortada gerçek bir iletişim değil, sadece kaygan bir zemin var. Bu kavram kaypaklığı Müslümanları kendi dini ve kültürel kavramlarını Batı'nın seküler gözlükleriyle okuma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Yazar bunu müsteşrik bakışı yani oryantalist bakış açısı olarak tanımlıyor. Mesela din adamı ya da dini görevlerimiz gibi tanımlamalar gündelik hayatımıza gayet normal geliyor bize. Ama yazar diyor ki bu ifadeler aslında Hristiyan Batı'nın kendi tarihsel tecrübesinden gelen kelimeler. Batı dünyayı ikiye böler. Din ve bilim, kilise ve devlet, ruhban ve halk. Bunu benimseyen insanlarımız da var. Bu kafa yapısıyla yaşıyorlar. Oysa İslam'da hayat böyle bölünmez. Biz Müslüman için sokakta yürümek, ticaret yapmak, devlet yönetmek, hatta tırnak kesmek bile dinin kapsamındadır. Ama biz kendi hayatımızı tarif etmek için o bölünmüş zihniyetin kelimelerini kullanıyoruz. Kitapta bir başka örnekte bankacılık örneği. Faizsiz bankacılık diye bir kavram girdi hayatımıza. Aslında bizim sorunumuzun faizsiz kısmında değil, bankacılık kısmında olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani kapitalist sistemin ürettiği bir araç alınıyor, üstüne İslami bir etiket yapıştırılıyor. Ama o aracın içinde zaten o sisteme ait bir mantık var. Çözmek istediğiniz sorunu oluşturan zihniyetin aracını kullanarak sorunu çözemezsiniz. Bu konuyu daha da açmak gerekiyor. Yazar bir anısını anlatıyor. Tiyatro anısı. Hem komik hem de bir o kadar düşündürücü. Gençken tiyatroyu hayatın vazgeçilmezi olarak görüyorlar. Ama kadınların sahneye çıkmasının uygun olmadığını düşününce çözüm buluyorlar. Kadın rollerini erkeklere verip onları kadın kılığına sokuyorlar. Fark ettiniz mi? Kendi kendilerine yabancı bir sorun üretip sonra ona tuhaf bir çözüm arıyorlar. Oysa sorulması gereken soru şu. Tiyatronun bizim için bir zorunluluk olup olmadığı sorusu. Aynı şey faiz meselesinde de geçerli. Kapitalist sistem önce israfı zorunlu bir ihtiyaç gibi sunuyor. Sonra cebinizde para yoksa taksiti çözüm olarak öne sürüyor. Siz de İslami çerçevede bu israfa ortak olan taksit meselesini nasıl meşrulaştıracağınızı düşünmeye başlıyorsunuz. Ama asıl soru bu meşrulaştırma sorusu bile değil. Domuz eti meselesi ise kitabın en çok durup düşündüren bölümlerinden biri oldu. Bir Müslüman neden domuz eti yemez? Sağlıksız olduğu için mi? Tiksindirici bulduğu için mi? Yazar diyor ki eğer bu gerçeklerle açıklarsan yarın tıp domuz etini genetik olarak tamamen sağlıklı hale getirse ne diyeceksin? O zaman yiyecek misin? Bütün argümanın çöker. Ya da tiksindirici dersen dünyada milyonlarca insan bunu zevkle yiyor. Bu senin damak zevkin diyerek için içinden çıkarlar. Rasim Özdenören'in cevabı burada çok net. Tek bir gerekçe vardır. Bu bir ilahi yasaktır. Dini emirleri akıl ve bilimin onayına muhtaç bir alt kademeye indirgeyen her yaklaşım aslında inancı aklın kölesi yapıyor. Bence bu tespit günümüzde çok sık yapılan İslam'ı bilimle uyumlu olduğunu kanıtlayalım tartışmalar içinde ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Dostoyevski'nin sözü de bu bağlamda bir örnek aslında. Matematiksel olarak kanıtlansa bile insanın yanında yer alacağını söylemesi. İlk duyduğumuzda akıl dışı geliyor. Ama Rasim Özdenören bu sözdeki derinliği görüyor. İnanç bir matematik denklemi değildir diyor. Hazreti Ebubekir'in Hudeybiye Anlaşması'ndaki tutumu da aynı şeyin somut bir tarihsel örneği. Ortadaki maddelere bakınca her şey Müslümanların aleyhine görünüyor. Hazreti Ömer bile isyan ediyor. Ama Hazreti Ebubekir hiçbir rasyonel açıklama beklemeden Allah'ın elçisi ne yapıyorsa vahiy ile yapıyor diyor. İşte kitabın sıdkiyet dediği bu. Ve yazar bugün bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyin de bu olduğunu söylüyor. Öte yanda bir de Ebu Talip meselesi var. Peygamber Efendimizin amcası. Yeğeninin hak üzere olduğunu aklıyla tam olarak biliyor. Ama statüsü, kabilesini, insanlar ne der kaygısını aşamıyor. Teslim olamıyor. Yazar bunu Ebu Talip kompleksi diye tanımlıyor. Ve ben bunu okuyunca günümüzü düşündüm. Hayatımızı düşündüm. Çünkü bu sadece tarihte kalmış, geçmiş gitmiş bir şey değil. Doğru olduğunu bildiğimiz şeyleri çevre baskısı ya da statü kaygısıyla bir kenara bıraktığımız o anlar hepimizde var. Az çok hepimizin içinde Ebu Talip yaşıyor. Kitapta geçen büyük adetler kanunu meselesi var. Çoğunluğun yaptığı şeyin er ya da geç norm haline geldiğini tanımlayan
bir durumdan bahsediyoruz. Bütün dünyanın faize, banka sistemine, belirli bir ahlaki akıntıya kapıldığı bir ortamda akıntıya karşı kürek çekmenin nedenli yorucu olduğunun hakkını yazar burada teslim ediyor. Herkes böyle yapıyor. Ben tek başıma ne değiştirebilirim ki duygusunu gayet anlaşılır buluyor. Ama tam da burada yazar Don Quixote'u devreye sokuyor. Edebiyat tarihinin deli şövalyesi kitabın son bölümlerinde beklemedik bir kahraman olarak çıkıyor karşımıza. Rasim Özden'e göre yel değirmenlerine saldıran Don Quixote aslında deli değil. Başka türlü bakmak ve başka türlü yaşamak için sisteme direnen biri. Herkesin deli dediği, kimsenin anlamadığı koşullarda bile kendi inandığı doğruları yaşamak. Bu metaforu okuyunca yeniden hatırlıyorsun. Çoğunluğun bir eğilimde olması o eğilimin doğru olduğunu kanıtı değildir. Rasim Özden önünde bunu bize çok net bir şekilde söylüyor. Peki tüm bu meseleyi bugüne bağladığımızda ne çıkıyor ortaya? İklim kriziyle mücadele için sunulan teknolojik çözümleri düşünün. Karbon ayak izi hesaplamalarını düşün. Bunların tamamı tabiatı sömürülecek bir ham madde olarak gören, insanı bir veri kaynağına indirgeyen zihniyetin ürünü. Yani sorunu icat eden kafa yapısıyla bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu kitabın 1985'te söylediği şeyin bugünkü versiyonu bunlar. Ve aradan yıllar geçmesine rağmen sorunun kendisi görüyoruz ki daha da büyümüş. Kitabın en uzun süre aklımda kalan cümlesi şu oldu. Müslüman çağın gözüyle İslam'a bakmaz. İslam'ın gözüyle çağa bakar. Bu ters duruş savunmada değil gözlemci konumunda olmak demek. Batı'nın silahını kullanabilirsiniz. Ama o silahı kullanırken Batı'nın gayelerini benimsememelisiniz. Araç olarak teknoloji, materyalizm olarak teknoloji. İkisi arasındaki fark kitabın bize bıraktığı asıl soru. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kitabı sadece Müslümanların okuyacağı bir eser olarak konumlandırmak bence ona haksızlık etmek olur. İnancınızın derinliğinden bağımsız olarak kitabın içinde geçen analiz araçları, yani kavramların nasıl anlam kaybettiği, sistemin ürettiği sahte ihtiyaçlar, çoğunluğun baskısı meselesi. Bunlar herkesin hayatına bir karşılık buluyor. Dili akıcı ve sade. Okurken zorlanmıyorsunuz. Ama bitirdikten sonra durup düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Ve o duraklamalar bence kitabın size verdiği en değerli şey. Müslümanca düşünme üzerine ve kitap üzerine çok şey konuşulabilir. Ben kitabın genel bir özetini çıkardım. Hatta canlı yayın yapıp kitabı daha geniş, uzun uzun konuşmak da geldi aklıma ama şu anlık takipçi sayımın düşüklüğü beni vazgeçirdi. İlerleyen zamanlarda yaparız diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.